Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yaz ayları sırasında en çok merak edilen şeylerden biri genital bölge temizliği. Kadın sağlığı için altın kuralları konuşacağız. Bugün özellikle o yaz aylarında kadınların en çok merak ettiği, en çok konuştuğu ama doğruların pek bilinmediği bir konudan bahsediyorum. Yazın genital bölge temizliğini nasıl yapacağız? Aslında yaz demek sıcak demek, sıcak demek nem demek, nem demek terleme demek, havuz demek, deniz demek, kum demek, kumsal demek ve bunlar da enfeksiyon riskini arttıran faktörler demek. Gelin hep beraber doğru bildiğimiz yanlışları biraz bilimsel çalışmalara bakarak ve pratik çözümlere bakarak çözüm bulmaya çalışalım. Birincisi, vajina kendi kendini temizler mi? Beni izleyenler bilir, bununla ilgili videolarım var. Bilimsel veriler ne diyor? Vajinanın iç yüzeyinde Lactobacillus dediğimiz Döderlein basilleri var ve vajinanın asidik pH'da kalmasını sağlıyor. Yani 3,8 ile 4,5 arasında bir dengededir. Yani aslında vajina asidik bir pH'da olduğu için kendi kendini de temizleyen bir akıllı sistemdir diyebiliriz ve oradaki iyi huylu bakteriler, laktobasiller buraya patojenin bulaşmasını engelliyor. Bizim yapacağımız en pratik şey ne biliyor musunuz? Bu dengeye hiç karışmamak. Biz ne yapıyoruz? Özellikle obsesif kadınlar dışarıdan sabun sürüyoruz, yok duş jelleriyle yıkıyoruz, yok sirke döküyoruz, ya karbonatlı suda bekletiyoruz falan. Aslında güvenlik ekibini, biz oradaki ekibi dağıtıyoruz. Sonuç ne? Karbonatlı suda. İnanamazsın ya, bu da yeni moda. Önce elma sirkesine falan alışmıştık da. Hani aslında elma sirkesinde dirençli vajinitlerde seyreltilerek taharet amaçlı öneriyoruz ama elma sirkesini direkt döken var. Şimdi karbonatta yeni olay. Biliyorsunuz sebzeleri temizlemek için, pestisitlerden arındırmak için karbonatlı suda bekletiyorduk. Şimdi vajinada pestisitle doluyormuş gibi. Tuhaf tuhaf şeyler yani. Aslında enfeksiyonlara davetiye çıkartıyorsunuz. İçeriye sabundu, duş jeliydi, spreydi, koku spreyiydi, petti. Ya ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Evin elektrik tesisatına hortumla su basıyorsunuz abi ya. Sistemi bozuyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler. Kadınlar bırakın artık. Yani hani ben bu konuda dil söylemekten usandım. Dilimde tüy bitti ama siz usanmadınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Bir diğer konu, yaz aylarında neden daha fazla enfeksiyon görürdük? Şimdi bilimsel veri ne diyor biliyor musunuz? Yaz aylarında vajinal kandidiyazis yani mantar enfeksiyonları ve bakteriyel vajinozis vakaları artar. Bakteriyel vajinozis de Gardnerella'nın neden olduğu öyle balık kokusuna benzeyen bir kokusu vardır. Neden yaz aylarında daha fazla oluyor? Çünkü sıcakla artan bir terleme var. Nemli ortam, ıslak mayo, uzun süre kalması, bunların hepsi kandida üremesi için uygun ortam. Bir diğeri herkesin ihmal ettiği bir konu. Havuzlardan gelen klor. Klor ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin vajina floranızı haşat ediyor. Dengesini bozuyor. Faydalı bakterileri öldürüyor. Yani ıslak mayoyla saatlerce oturmak, bakterilere gelin, hoş geldiniz, parti yapalım demek. Siz bronzlaşıyor mu zannediyorsunuz? O sırada bakterileriniz de, mantarlarınız da bronzlaşıyor. Değiştirmek lazım. Bir diğer konu, iç çamaşırı, kıyafet seçimi. Şimdi bilimsel veriler diyor ki, sentetik kıyafetler hava geçişini engeller. Candida albicans çoğalmasını kolaylaştırır. Yani kısacası orada mantar ürer. Unutmayın, altın kural şu: pamuklu iç çamaşırı. Nefes alır çünkü. Ve geceleri eğer çok nemliyse ve kiloluysanız belki de iç çamaşırınızı değiştirmelisiniz ya da çıkarmalısınız, havalanmalı. Dar pantolon, dar kıyafetlerden kaçının. Son modadır, gidiyor. Bütün kadınlarda böyle dar naylon taytlar, dar naylon işte üstler. Bunların adı neydi Gizem ya? Bir adı vardı onların. Crop mu deniliyordu onlara? Ondan sonra hatta böyle dikişsiz taytlar filan, özel markalar var. İşte popo destekli, popo kaldıran işte filan filan. Hiç açıp bakmıyor musunuz içine? Yani çocuklar bir açın, okuyun. Diyor ki yani poliamid, polyester, akrilik, bunların hepsi sentetik, petrol tarzı ürünler. Sen gün boyu o taytla dolaşırsan nemi hapseder. Vajinanı spor salonunda unutmuş olursun o zaman. Buharda pişirirsin yani. Spor yaparken okey ama onunla dolaşılmaz. Ki spor yaparken bile bence pamuklu ürünler çıkartmak lazım. Arz talep dengesi bu. Siz isterseniz üretilir. Siz istemezseniz, kullanırsanız bu tarz naylon ürünler devam eder artmaya. Bir diğeri temizlik ürünleri. Benim bu konudaki düşüncemi daha önceden biliyorsunuz.
Şimdi bilimsel veriler de diyor ki vajinal duşlar bakteriyel vajinozis riskini 2-3 kat arttırır. Yani ne istiyorsunuz vajinadan ya? Vajinayı yıkamayın. Sadece dış bölgeyi suyla yıkayın. Ha çok ihtiyaç duyarsanız artık pH uyumlu intim bölge temizleyicileri var. Yani 3,5 ile 4,5 pH arasında. Bunları kullanın ve mümkünse parfümlü ürünlerden tamamen uzak durun. Parfümlü petlerden, regl petlerinden. Şimdi bazıları parfümü vajinaya girişine sürüyor, kokulandırmaya çalışıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Balık aldınız, balık kokuyor, üzerine parfüm sıkıp yemeye çalışıyorsunuz. Gitmiyor. Olmuyor. Ne yaparsan yap. Onun doğal kokusu var. Hadi diyelim ki balık kokmadı. Kendi doğal kokusunu diyorsun ki balık kokmasın. Hani olmaz. Bunun kendine ait bir flora var. Kadınlar şu sirkeye, karbonata, sabuna filan bir sisteme girmeyin. Lütfen elektrik tesisatına su basmayın. Bulaşık makinesinin içine deterjan yerine çamaşır suyu koyup yıkamak gibi bir şey sistemi bozuyorsunuz. Yapmayın artık. Bir diğer konu pet. Pet kullanımı. Yine bilimsel veri ne diyor biliyor musunuz? Sen uzun süre pedi değiştirmeden kullandıysan 4 saatte bir değiştirmen lazım minimum. Bakteri çoğalması için uygun ortam yaratır. Şu günlük petler olayı. Ya nedir kullanmayın. Hadi zorunluysanız ki günlük petleri ne için üretmişler? Adetin başında lekelenme olur, sonunda lekelenme olur. Onun için kullanırız ya. Biz onu yani kadınların günlük olması gereken bir fizyolojik akıntıları var. Onun için iç çamaşırı değiştirmemek için pedi her gün yapıştırıyorsun. Ya hadi temiz ol. Değiştir iç çamaşırını. Günlük pedin ismi yanlış hocam. Tabii. Lekelenme pedi falan olması lazım. Ha, devam pedi olabilir. Aynen. Regil devam pedi olabilir. Günlük pedi diye mahsus bir pazarlama stratejisi. Onu satacak ya. Aynen. Sanki günlük ped deyince günlük takılması gereken Hani bir şeymiş gibi. Hadi bir para verip alıyorum. Para verdiysem değerli bir şeydir. O petrol, kimyasal, naylon ürünleri size hani çalışmalar çıkıyor artık yavaş yavaş. İnfertilite çıkıyor artık ortaya. Ondan sonra ve efendim tüp bebek merkezlerine dolaşıp duruyorsunuz. Ya yapmayın ya. Allah'ın ne güzel pamuklu pet. İlla alacaksanız pamuklu pet çıkarılabilir. Çırt çırtlı. Yıkayın. Bambuları var. Bunları alın. İlla kullanacaksınız. Hani iç çamaşır çıkartmaya eriniyorsunuz ya da çalıştığınız ortam bunu değiştirmeye uygun değil. Ya her sabah bir tane iç çamaşır değiştirmek çok zor değil. Valla bir şey söyleyeceğim kızmayın bana ama bence pislikten oluyor bu. Temiz olduğunuzu zannediyorsunuz ama pislikten oluyor. Üşengeçlikten oluyor. Hele günümüz dünyasında yeni nesil gençler tümden beter. Onun için günlük pet kullanmayın. Kullanacaksanız da sınırlı kullanın. Ve bazı kadınlar şimdi telefon kablosunu koyuyor, şarj kablosunu koyuyor, powerbank'i koyuyor çantaya. Hatta powerbank koyduğunu da unutuyor. İşte kadın da pedi takıyor. Saatlerce aynı pedle dolaşıyor. Ya 4 saatte bir de değiştirmen lazım. Yok. Koku, tahriş, enfeksiyon. Ondan sonra ben işte niye enfeksiyon oluyorum ya? İşte ped depoluyor bakteriyi. Biraz aklımızı kullanalım, kullanmayalım. Diğer konu havuz, deniz tatilleri. Şimdi klordan biraz bahsetmiştim. Klor vajina florasını bozuyor. Kandida riskini arttırıyor. Çalışmalarda da gösterilmiş bu. Klor vajina florasındaki o etkilerini inceleyen çalışmalarda özellikle sık havuza giren kadınların kandida enfeksiyonu daha fazla, bakteriyel vajinozisi daha fazla. Peki o zaman havuza girmeyelim mi? Şimdi artık tuzla steril edilen havuzlar var. Belki onlara girebilirsiniz ya da havuzdan çıktıktan sonra hemen değiştirebilirsiniz. Floranızı bozmasın diye. Bazen de deniz tuzu tahriş edebiliyor. O noktada da denizden çıktıktan sonra hani bazı arkadaşlarım şunu söylüyor. Diyor ki denizin tuzu iyot içerir, magnezyum içerir. Biraz deniz tuzuyla kalın. Tamam kalın o üzerinize kurusun ama sonra mayonuzu değiştirin, duşunuzu alın. Islak mayoyla saatlerce oturmayın. Ve unutmayın siz suda yüzüyorsunuz ama mantarlar sizden daha yüzüyor. Islak mayoyla kalmayın. Ve çözümden biraz da bahsedelim. Çözüm ne? Beslenmeniz, sıvı alımınız, probiyotikler. Şimdi çok sıvı alırsanız biliyorsunuz mukoza dediğimiz o iç derilerimiz bizim çok suya ihtiyaç duyan hücreler. Onun için bol su tüketin. Probiyotikli gıdalar, yoğurt gibi, kefir gibi, fermente gıdalar, salça gibi, turşu gibi. Bunlar ama ev yapımı olsun. Onlar flora dengenizi düzenliyor ve şekerden uzak durun. Çünkü şeker mantarları besliyor. Aynı zamanda süt de besliyor. Reid ve arkadaşları 2001 yılında bir çalışma yapmış. Probiyotik yoğurt tüketen kadınların vajinal enfeksiyon oranlarını ciddi oranda düşük bulmuşlar. Yani her gün bir kase ev yapımı doğal probiyotik yemek aslında vajinaya koyacağınız o bir haftalık fitil tedavisinden daha faydalı size. Son olarak bol su için, yoğurt yiyin,
Kefir yiyin, şekerden uzak durun. Ve özel durumlar ve bazı yanlış inanışlar, bunu konuşmuştuk zaten. Sirke, karbonatlı su, işte vajinal duş, bunları yapmayın. Vajinaya özel deodorantlar üretilmiş, ya böyle bir şey yok. Yok, bunlar pazarlama stratejisi. Sakın gidip de bunlara para harcamayın. Yani kendi sağlığınızı paranızla kendinizi rezil edersiniz. Yapacağınız en önemli şey, düzenli doktor kontrollerinize gidin. Bir akıntı, bir koku, renkli bir değişiklik olduğunda hekiminize başvurun. Vajina bir çiçek bahçesi. Deterjanla onu sulamayın. Eğer onu deterjanla sularsanız çiçek bahçenizi kaybedin. Doğal bırakın, sadece destekleyin. Sevgili kadınlar, yaz aylarında genital bölge sağlığı aslında çok basit 3 şeye bağlı. Temizlik, kuruluk ve dengeyi bozmamak. Vajinanıza fazla müdahil olmayın, karışmayın. Onun akıllı bir sistem olduğunu bilin. Doğru iç çamaşırı seçin, doğru pet kullanın ve ıslak mayadan uzak durun. Sağlıklı beslenmeyi de tabii ki ihmal etmeyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben Doktor Azer. Daha bu tür konuları sanırım daha çok konuşacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.